Merhaba. Bu hafta gıdıda en çok merak ettiğiniz 7 soruyu cevaplayacağım. Sorular gelsin. Gıdı liposuction işlemi kimlere yapılır, kimlere yapılmaz? İşlem daha önce gıdısına ya da yanağına boyun germe, yüz germe ameliyatı yapılmamış ve kadın hastaların hepsine yapılır. Yapılmaz diye bir şey yok. Özellikle bunu soruyorsunuz. Kime yapılmaz? İşte benim şu hastalığım var, bana yapılmaz mı gibi. Herkese yapıyorum, herkese yapabiliyorum. Sadece 2 kriterim var. Kadın olmak ve daha önce o bölgeye ameliyat işlemi görmemiş olmak. Cihazlı işlem olur, sorun değil. Çünkü daha öncesinde iğneli, enjeksiyonlu bir şeyler denemiş oluyorsunuz. Cihazlarla onları toparlamaya çalışıyorsunuz. Bunların hiçbiri sorun değil. Daha öncesinde boyun germe, yüz germe ameliyatı olmamış olmanız ve kadın olmanız benim için yeterli. Gıdı liposuction işleminin hayati bir riski var mı? İşlemin hayati bir riski yok. Standart liposuction gibi değil çünkü. Standart liposuction'dan en önemli farkı lazerle eriterek yağları almam ve minnacık kanüller kullanıyor olmam ve çok yüzeyde olmuş olmam ve lokal anesteziyle yapıyor olmam. Bütün bunlar bir araya geldiğinde işlemde hayati bir risk söz konusu değil. O bölgede şah damarı var, soluk borusu var, yemek borusu var, işte guatr hormonu salgılayan tiroid bezi var, 1000 tane lenf bezi var. Bunların hiçbiriyle işimiz yok. O yüzden işlemde hayati bir risk hiç yok. Gıdı liposuction işleminden sonra normal hayata ne zaman dönebiliriz? İşlemden sonra normal hayata ne zaman döneceksiniz? İlk 2 gün hiç çıkarmadan korse takacağınız için sosyalleşmeniz biraz zor olacaktır. Ama 2. günden sonra işinize, gücünüze gidebiliyorsunuz. Morardınız diyelim ki girişimsel bir işlem, tabii ki morarabilirsiniz. Morarırsanız en kötü morluk bile bir haftanın sonunda tamamen geçiyor. Yani kabaca şöyle anlatabilirim. 2. günden sonra işinize, gücünüze gidebilirsiniz. Bir haftadan sonra tamamen normal hayatınıza dönersiniz. Çok önemli bir organizasyonsa bu sorduğunuz, 1 ay sonra son haline, o jilet gibi haline kavuşup kendi düğününüz dahil istediğiniz organizasyona katılabilir hale gelirsiniz. Kalp hastasıyım. Gıdı liposuction yaptırabilir miyim? Kalp hastasıyım, bana bu işlem yapılır mı? Evet, yapılır. Kanser geçmişim var, bana bu işlem yapılır mı? Evet, yapılır. Guatrım var, gıdı yaptırabilir miyim? Evet, yaptırabilirsiniz. Tansiyon hastasıyım, bu işlemin bana yapılmasında bir sakınca var mı? Hayır, yok. Tansiyon hastalarına da sıklıkla bu işlemi yapıyorum. Şeker hastasıyım, benim için bir risk olur mu? Hayır, olmaz. Bu bölgede tanısı tam da koyulamamış çoklu lenf nodülüm var. Lenf bezlerimde şişlik var. Ya da guatr nodülüm var. Sorun olur mu? Hayır, hiçbir sorun olmaz. Kan sulandırıcı kullanıyorum. İşlem öncesi kesmem gerekir mi? Hayır, gerekmez. Kan sulandırıcı kullanırken ben sizin işlemlerinizi yapabiliyorum. Bypass hastası olup, kan sulandırıcı kullanıp, çoklu tansiyon ilaçları kullanan çok fazla hastam oldu. Hiçbirinin hiçbir önemi yok. Toparlarsam yani, kronik hastalığınızın olması, bir ek hastalığınızın olması benim için hiçbir sorun teşkil etmiyor. Kullandığınız ilaçlara da hiçbir şekilde ara vermeniz gerekmiyor. Çünkü ben küçücük deliklerden girerek küçücük iğnelerle sizi uyuşturuyorum. Bilinciniz açık olduğu için, hastane yatışı gerekmediği için, öncesi sonrası özel bir hazırlık yapmanız da gerekmiyor. Kronik hastalığınızın olmasının da herhangi bir sakıncası yok. Gıdı liposuction işlemi sonrası sarkma olur mu? Evet. Belki de en önemli soru bu. Benim yaptığım teknikle gıdı, lipoliz, liposuction sonrası sarkma olacak mı? Belki de en çok bunu soruyorsunuz. Hayır, sarkma olmaz. Peki nasıl olmaz? O yağlar alınında orası balon gibi, sönmüş balon gibi olmaz mı diye soruyorsunuz. Orası böyle sallanmaz mı diye soruyorsunuz. Şimdi benim yaptığım işlemde lazerle deriyi sıkılaştırdığım bir basamak var. Bunu şuna benzetiyorum. Kızgın bir tavaya böyle yağlı bir et attığımızda nasıl büzülür ve sıkılaşır ya, tam olarak lazer bunu yapıyor. O yüzden deri fazlalıklarınızda sıkılaşıyor, orada bir fazlalık da kalmıyor ve hayır, sarkmıyorsunuz. Tam tersi sıkılaşma sağlıyoruz ve bir boyun germe, bir yüz germe ameliyatı yaptırmadan o bölgenizin sıkılaştığını benim öncesi hastalarımda da görebilirsiniz. Siz kendiniz de deneyimleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz hocam.
Gıdı lipoliz ile iğneli lipoliz arasındaki fark nedir? Benim yaptığım gıdı lipoliz işleminin iğneli lipolizle aslında nasıl söyleyeyim? Tabii ki alakalı ama pek de aslında uzaktan yakından alakası yok. Çünkü bir kere benim yaptığım işlem kalıcı etkili bir işlem. Tek seans yapılan bir işlem. Biz iğneli lipolizde sizi defalarca görüyoruz ve o bölgedeki yağları eritmesini sağlayacak safra asitine benzeyen, yağı parçalayan bir ilaç enjekte ediyoruz. Ve bekliyoruz bu ilaç çalışsın, o bölgeyi parçalasın, küçülsün, eritsin. Tabii ki çok minnacık gıdılarda ya da bir tık evet işe yarayabiliyor iğneli lipoliz. Ama bu işlemde ben heykeltıraş gibi sizin çene hattınızı oya oya ortaya çıkarıyorum. Bu işlemle o işlemin sonuç açısından uzaktan yakından o yüzden ilgisi yok. Sadece oradaki yağlar bir tık küçülüp bir tık gıdınızın görüntüsünü kamufle etmek için iğneli lipoliz tabii ki tercih edilebilir. Ama bu işlemle o işlem arasında inanın çok büyük farklar var. En önemli farkı da bence bu işlem tek seans yapılıyor, benim yaptığım işlem ve kalıcı etkili bir işlem. Gıdı liposuction işleminden sonra korse takılıyor mu? İşlemden sonra korse takacak mıyım soruyorsunuz. Evet, tabii ki biz sizi klinikten uğurlarken korsenizi takarak uğurluyoruz ve bu korse 2 gün yani 48 saat boyunca hiç çıkarılmıyor, hiç hareket ettirilmiyor. İkinci günden sonra sosyal hayatınızdan kopmamanız adına günde en az 15 saati tamamlayacak şekilde korse takabiliyorsunuz. Yani sabah işinize gücünüze gidip akşamları gelip takabilirsiniz. Toplamda da bir hafta boyunca evet korse takıyoruz. Evet, sizden gelen sorular bunlardı. Yani sizden gelen en sık aldığım sorular bunlardı. Başka sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz ya da bize sosyal medya ya da telefonlar aracılığıyla tabii ki ne zaman isterseniz sorularınızı iletebilirsiniz. Olabildiğince böyle bir aydınlatmaya çalıştım size. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.